Kızılcık Şerbeti sezon finali bölümünde bizleri neler bekliyor? Heyecan giderek artarken bu videoda sezon finaline dair en güçlü tahminlerimizi ve dikkat çeken detayları konuşacağız. Ama videomuza geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapalım. Eğer siz de Kıvılcım bebeğini kaybetmesin, her şey yolunda gitsin diyenlerdenseniz lütfen videomuzu beğenmeyi unutmayın. Böylece bu konudaki düşüncelerimizi ne kadar çok kişinin paylaştığını hep birlikte görebiliriz. Ayrıca dizimizin 3. sezonunu genel anlamda değerlendirecek olsanız 10 üzerinden kaç puan verirdiniz? Yorumlar kısmında bu puanlarınızı mutlaka bizimle paylaşın. Sizin görüşleriniz bizler için çok değerli. Kimi izleyicilere göre yayınlanan bu sezon beklentileri karşıladı. Kimilerine göre bazı konular biraz fazla uzatıldı. Ama her haliyle bol entrikalı, duygu dolu ve sürükleyici bir sezonu geride bırakıyoruz. O zaman sözü daha fazla uzatmadan sezon finalinde neler olacak? Gelin birlikte konuşmaya başlayalım. Hazırsanız başlıyoruz. Kızılcık Şerbeti'nde heyecan fırtınası devam ediyor. Dizinin sahneleri o kadar yoğun, o kadar dolu ki fragman bile bu kez normalden biraz daha geç gelecek. Yapım ekibi son sahnelere büyük bir titizlikle çalıştığı için ikinci fragmanın ancak bugün yayınlanacağı konuşuluyor. Bu da demek oluyor ki sezon finali gerçekten olaylı ve unutulmaz bir bölüm olacak. Gelen kulis bilgilerine göre sezon finali deyim yerindeyse nefes kesecek gibi görünüyor. Öyle sıradan bir bölüm değil, adeta duygu patlaması yaşanacak. Nilay'ın başına oldukça sarsıcı bir olay geliyor ve bu gelişme sadece onu değil, tüm aileyi derinden etkileyecek gibi görünüyor. Kıvılcım'ın fenalaşması da bir diğer büyük kriz olacak. Özellikle bu sahne ekran başındaki herkesi derinden sarsabilir. Ve tabii ki Mustafa. Onun kontrolü tamamen kaybetmesi, adeta bir aile faciasının eşine gelinmesine neden olacak. Işıl cephesinde işler bir an için yoluna girmiş gibi görünse de tehlike henüz tamamen atlatılmış değil. Şansı yaver gitmiş olacak ki Koray'la yaptığı kritik konuşmaları Nursema tarafından duyulmamış. Ancak bu yaşananlar Işıl için başka bir stres kaynağına dönüşecek. Artık sürekli diken üstünde yaşayacak. Her an her şeyin ortaya çıkabileceği korkusuyla hareket edecek. Gerginliği üzerinden atmak içinse çareyi hızlı bir şekilde para bulmakta buluyor. Ve sonunda Koray'ın ağzını kapatmak için gereken hamleyi yapıyor. Öte yandan Sönmez, Kıvılcım ve Ömer'in yeni evlerine taşınması dizideki birçok düğümün çözülmesini sağladı. Evde artık daha huzurlu bir ortam hakim. Herkes bu yeni düzenden son derece memnun gibi görünüyor. Ancak Ünal ailesinde işler o kadar yolunda gitmiyor. Abdullah'ın Nilay'a ev vermesi evin içinde yeni bir krizin fitilini ateşliyor. Bu gelişme Doğa ile Fatih arasında büyük bir gerilime neden olacak. Doğa bu konuyla ilgili rahatsızlıklarını açık açık dile getirmekten çekinmeyince Fatih de mecburen babasıyla bu konuyu konuşmak zorunda kalacak. Ancak beklediği desteği göremeyeceğini düşünüyorum. Bu da aralarındaki sorunun giderek derinleşmesine neden olabilir. Bir diğer önemli gelişme ise Nursema ve Firaz cephesinde yaşanıyor. Ayrı evlerde yaşamaya daha fazla dayanamayan Firaz sonunda sabrının sonuna geliyor. Artık bu duruma bir son vermek istiyor ve Nursema'ya oldukça net bir konuşma yapıyor. Ya birlikte olalım ya da tamamen bitsin. Bu sözler Nursema için adeta şok etkisi yaratacak. Her ne kadar Nursema barışmak adına çaba gösterse de Firaz kolay kolay yumuşamıyor. Ama sonunda Firaz da Nursema'ya kıyamayacak ve aralarındaki buzlar bir nebze de olsun erimeye başlayacak ve sonunda Nursema Firaz'ın yanına geri dönecek. Fakat asıl büyük kırılma noktası Mustafa üzerinden yaşanacak. Işıl ve Koray'ın Pembe'nin hayatını kaybetmesi hakkında yaptığı gizemli konuşmaları duyan Mustafa hiç düşünmeden harekete geçiyor. Ancak atacağı adım öyle bir sonuç doğuracak ki sadece kendisini değil etrafındaki herkesi geri dönülmesi imkansız bir yola sürükleyecek. Nilay tarafında yaşanacak büyük olay dizinin seyrini değiştirecek türden. Geçtiğimiz sezon Görkem'in balkondan düşmesiyle yaşanan o şok edici sahne hafızalardaki yerini korurken bu sezon benzer bir sahneyle Nilay ekranlara veda etmeye hazırlanıyor olabilir. Nilay'ın da tıpkı Görkem gibi balkondan düşeceği ve durumunun kritik olacağı konuşuluyor. Bu yaşananların sezon finalinin son sahnesi olacağını düşünmüyorum.
Ama bu düşüşün devamı yeni sezona taşınması çok olası. Yani Nilay'ın yere düşmesiyle ekran kararabilir ve yeni sezon bu kazanın yankılarıyla açılabilir. Tabi burada önemli bir soru işareti var. Nilay kendi mi düşecek yoksa biri onu mu itecek? Bu konuda net bir bilgi olmasa da senaryo içinde Nilay'ın giderek daha fazla entrikaların içine çekildiğini, hatta belki de bu oyunların başrolü haline geldiğini görüyoruz. Son zamanlarda onun da sinsice hamleler yaptığına şahit olduk. Hal böyle olunca bu düşüşün bir kaza mı yoksa planlı bir hamle olduğunu mu sezon finalinde akıllarda soru işareti olarak kalabilir. Diğer tarafta Kıvılcım cephesinde yaşanacak gelişmeler kalpleri burkacak türden. Kıvılcım'ın fenalaşması, bebeğiyle ilgili yaşadığı dramatik süreç izleyenleri derinden sarsacak. Bu bölümde Kıvılcım'ın bebeğini kaybetmesini bekliyorum. Elbette senaristler izleyici tepkilerini dikkate alıyor. Ama bebeğin bir şekilde dünyaya gelmeyeceğini düşünüyorum. Bu durum hikayeye büyük bir duygusal yük getirecek. Ve özellikle Kıvılcım karakterinin yeniden kırılganlaşacağı bir dönemi başlatacak. Ancak bu dramatik olayın da son sahne olacağını zannetmiyorum. Daha çok bölümün ortalarına yerleştirilecek ve finalde yaşanacak o büyük sarsıntıya zemin hazırlayacak gibi görünüyor. Ve geldik belki de sezon finalinin en çarpıcı sahnesine. Mustafa'nın aile faciasına imza atması. Uzun süredir içinde biriktirdiklerini bastıran ve doğru zamanı kollayan Mustafa, öyle bir anda harekete geçecek ki ne yazık ki bu ani çıkış geri dönüşü olmayan bir yola sürükleyecek. Sezon finalinin son sahnesinde Mustafa'nın büyük bir hata yapması, belki de dizi ekran kararmadan önce Mustafa'nın o karanlık anına şahit olduğumuz bir finalle sezonu kapatacak. Bu bölüm bazı karakterler için veda zamanı olacak. Evet, yanlış duymadınız. Sevdiğimiz, hikayeye yıllardır yön veren bazı önemli isimleri bu bölümde son kez izleyeceğiz. Elbette bu ayrılıklar birçok izleyiciyi fazlasıyla üzecek ve dizinin gidişatına dair artık aynı tadı vermeyecek gibi yorumlar yapılacak. Hatta bazı izleyiciler bu vedalar yüzünden bir süre diziden soğuyabilir, gönül koyabilir. Ama bir yandan da unutmamak lazım ki her final aslında bir başlangıçtır. Yeni sezonla birlikte sanki yeni bir dizi başlıyormuş gibi bambaşka bir atmosfer bizleri bekliyor olacak. Yepyeni konular, yeni yüzler, taze ilişkiler ve daha önce görmediğimiz sürpriz gelişmelerle dizi adeta kendini baştan yaratacak. Bu da demek oluyor ki her ne kadar sevdiğimiz karakterlere veda etmek zorunda olsak da gelecek isimler ve işlenecek konular dizinin heyecanını yeniden diri tutacak. Bu süreç biraz hüzünlü olsa da Kızılcık Şerbeti yeni sezonda da ekranlara damga vurmaya, reytingleri alt üst etmeye devam edecek.